Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu güzel çantayı çalışacağız. Gerçekten böyle hayal ettim, oldu. Çok mutluyum. İnanın o kadar beğendim ki her detayıyla şahane bir çanta oldu. Biliyorsunuz bu örnekten daha önce bir çapraz çanta çalışmıştım. İçimde kalmıştı. Dedim ki bundan mutlaka bir başka çanta yapmalıyım. Hatta bunu yaptım. Şimdi öyle güzel oldu ki açık hali de videolarda göreceksiniz. Böyle bir güzel bir kol çantası da yapmaya karar verdim. Torba çanta dışında. Bakın son derece tam tamına ölçüdür her şeyiyle. Videonun başından sonuna izlediğinizde her detayı bulabileceksiniz. Şöyle yeterince detaylı bir çanta olduğu için örgüleriyle bakın saplarında daha düz bir form tercih ettim. Bu sefer hiçbir işleme vesaire koymadım. Örnek o kadar göz dolduruyor ki zaten başka bir şey yapmaya kesinlikle gerek kalmadı. Taban olarak şöyle göstereyim. Tabanında da içi dolu şu anda çantamın ağır birazcık. Görüyorsunuz yine her zamanki gibi dikdörtgen formda bir taban çalıştık. Dediğim gibi tam ölçüdür her şeyiyle ilmek kaydırmaya bir yerden bir başlayacaksınız. İnanın hiçbir işaretleme bile yapmanıza gerek kalmadan baştan sona tam ölçüyle birleştirebileceksiniz. Son derece böyle ölçüleriyle her şeyle muntazam bir çanta oldu. 3,5 milimlik tığ kullandım bu çantada. Onu detaylarını vereyim. Kese kağıdı rengi de hasır ipim var elimde. Çantamın bu sefer boyu 30 santime bir tık geçti. Yani şöyle söyleyeyim 31 santim falan bir boyu var. En olarak da örgü kısmında 40 santim, ağız kısmında ise birazcık toparlansın istedim ağız kısmı. O yüzden yaklaşık 38 santimlik bir eni var çantamızın. Bu videoda tüm detayları bulabileceksiniz. Sadece sap yapımı, büzgü yapımı ve püskül yapımını için açıklamalar bölümüne link koyacağım. Oradan o kısımları tamamlayabilirsiniz. Taban videosunu da yine aynı şekilde açıklamalar bölümünde bulabilirsiniz. Astar videosunu açıklamalar bölümünde bulabilirsiniz. Başka videoların içinde kaçıncı dakikalarda başladığını da not olarak yazıyorum. Direkt o dakikaya getirip oradan itibaren izlemeye başlayabilirsiniz. Gerçekten çok beğendim. Çok güzel oldu. Umarım siz de severek, beğenerek örersiniz diyorum. Hazırsanız vakit kaybetmeden hemen başlayalım. Evet, başlayalım dilerseniz motifimizi yapmaya. Öncelikle sesim için özür diliyorum sizlerden tekrardan. Bu elimdeki çile halinde satılan normal kağıt iplerden görüyorsunuz. Çok ince bir ip de değil. Tığım 3,5 milimlik tığ. Şunu hemen söyleyeyim. Tığımın ucunu görenler şöyle çok yorum aldım. Biliyorsunuz tulipin en pahalı tığı bu. Bu işte böyle olacaksa o zaman bu kadar paraya gerek yok gibi. Şimdi ben galiba birazcık normal örmüyorum. Yani ben tulipin altın sarısı tığlarını da kullandım. Onları da soyuyorum. Bunu da aynı şekilde oldu. Birazcık dediğim gibi ben parmağıyla değil tığla örenlerdenim. Tığı o açıdan çok fazla sürttürdüğüm için birazcık benim tığlarımın uçları bu şekilde oluyor. Onu söylemiş olayım. Yani herkesin bu şekilde olmaya bilir. Çünkü görüyorum mesela tığları hala yepyeni duruyor başka örenlerin. O yüzden hani bu benden kaynaklı olabilir. Onu da söylemiş olayım. Şimdi sihirli halka ile başlayacağız. Motifimizi yapmaya başlıyoruz. Sihirli halkamızı yaparken şöyle hemen ucundan yapmayalım. Bakın çekmesi zor olur. O yüzden birazcık şu ipi uzun bırakıyorum. Şimdi parmağıma bir çarpı yaptım görüyorsunuz. Alttan tığımı geçiriyorum. Bakın taktım. Aldım bu ilmeği. Sıkıştırdım. Bu şekilde görüyorsunuz sihirli halkamızı oluşturmuş olduk. Şimdi bu sihirli halkamızın içine ben tam 8 tane fıstık yapacağım. Bunun için zincir çekmiyorum. Uzatıyorum ipimi. İpimi doladım. Girdim. İpimi doladım. Girdim. İpimi doladım.
girdim. Yani dörtlü yapmış oluyorum bu şekilde. Çıkarttım ve bakın bu şekilde sıkıştırmış oldum. Hemen 3 tane zincir çekiyorum. Bu birinci sıkıştırdığım benim bu ilkinin tepesi yerine geçiyor. Bunun dışında 3 tane zincir çekiyorum. İpimi doladım. Yine aynı sihirli halkanın içine başlıyorum yapmaya. Birinciyi yaptım bakın. Tekrar doladım. İkinciyi yaptım. Tekrar doladım. Üçüncüyü yaptım. Tekrar doladım. Dördüncüyü yaptım. Bunlar yoğun fıstıklar. O yüzden 4 kere de yapıyoruz. Çıkarttım bakın. Tığımın üstünde 2 tane var. İkisini birden bu şekilde geçiriyorum. Hemen yine 3 tane zincir. 1, 2, 3 tane zincirim çektim. İpimi yine doladım. Tekrardan dörtlü fıstık yapılışını gösteriyorum. Bakın uzattım. Bir daha doladım. Yalnız bunları elinizle stoplamayı unutmayın. Çünkü stoplamazsanız tığınızı aşağıya indirdikçe onlar geri gelecek. Yine bakın dördüncü kez. Şimdi çekiyorum. Tığımda 2 tane var. İkisini birden çıkarttım. Bu şekilde 8 tane yapacağız. Aralarında 3 tane zincir. Hemen ilk sırayı tamamlayıp geliyorum. Evet geldim. Şimdi bakın buraya. Buradan sonra nasıl birleştiriyoruz onu göstereceğim. Şimdi ilk birincinin şurası tepesiydi hatırlarsanız. Tepesinden girdim. Buradaki ilmeğimi takıyorum ve arkaya doğru çekiyorum. Arkada bu ilmeği tutuyorum. Şimdi aynı yerden bakın giriyorum tığımla. Tekrardan ilmek çıkartıyorum. Bu sefer şimdi ne oldu? Bakın bir tane arkada ilmeğim var, bir tane önde ilmeğim var. Önce arkadakini takıyorum. Sonra öndekini takıyorum. Ve şöyle bakın görüyorsunuz yukarıya bu şekilde çıkmış oluyorum. Şimdi burada üstüne artık tekrardan fıstık yapmaya başlayacağız. Tekrar uzattım. Bak şu şekilde tığımı ipimi doladım. Girdim. Bir daha doladım. Girdim. Bir daha doladım. Girdim. Evet. Dörtlü olmuş oldu bu şimdi. İlki biliyorsunuz bu şekilde oluyor. Bu bizim tepesini oluşturmuş oluyoruz bununla. Hemen 1, 2 zincir çekiyorum. Artık aralarda 2 zincir çekeceğim fıstıkların. Yine bakın bir fıstık daha yapıyorum buraya. 2, 3, 4. Evet. Topladım. Şimdi 4 tane zincir çekiyorum. 2, 3, 4. 4 zincir çektim. Şuradaki aradaki zincire bir tane sık iğne yapıyorum. Sonrasında tekrar 4 zincir. Buraya yine fıstığa başlıyorum. Sıradaki boşluğa. 1, 2, 3, dördüncüyü de yaptım. 2 tane kaldı. Onu da topladım. Araya ne demiştik? Fıstıkların arasında bundan sonra hep 2 zincir olacak. Fıstıklarımız bizim köşe hattımızda devam edecek her sırada. Evet. 2, 3, 4. Dördünü bir topladım. Çıkarttım. Bakın bu şekilde. Şimdi aynı işlemi tekrarlayacağız sürekli. Bu şekilde sıra başına kadar gelelim. 4 zincir çekiyoruz. Sık iğne. Yine 4 zincir çekiyoruz. Bir diğer boşluğumuza ne yapıyoruz? Fıstığımızı yapıyoruz. Yani bu şekilde bunlardan 4 tane yapmış olacağız. Aradaki boşluklara da dediğim gibi 4 zincir çekip sık iğne ile batıyoruz. Hemen sıra başına kadar örüp geliyorum. Evet geldik yine sıra başına. Bakın aynı şekilde birleştireceğim yine. Geldim buraya.
fıstığın tepesinden giriyorum. İpimi arkaya, ilmeğimi çektim. Bu ilmek arkada duruyor. Bunu burada tutuyorum. Aynı delikten, bakın aynı deliğin içinden tekrar giriyorum. Daha biraz daha şöyle yakınlaşarak göstereyim. Bakın bu ipi, ilmek burada. Bu ilmeği arkada tutuyorum. Sonrasında aynı delikten tekrar giriyorum. İpimden bir ilmek daha hazırlıyorum buraya. Bakın bir tane burada var şu anda. Bir tane ilmek burada var şu anda. Önce arkadakini takıyorum. Kaçırmayın ama ilmeklerinizi. Sonra öndekini takıyorum. Taktım. Şimdi bu şekilde çıkartıyorum. Uzattım. Başlıyorum tekrardan fıstığımı yapmaya. Tekrar biraz daha yükselebiliriz. Bundan sonra hep her sıraya yukarıya aynı şekilde çıkacağım. Farklı bir işlem yapmıyoruz. Birinci fıstığımızı yaptık. Araya yine ne demiştik? Fıstıkların arasında hep 2 tane zincirim olacak. Şunu söyleyeyim. Tığın ucu soyulduğunda birazcık kayganlığı değişti. Yani onun bilgisini de vereyim. Eskisi gibi ipte rahat kaymıyor. Altta çıkan malzeme ilki kadar rahat değil. Onu da söylemiş olayım size. Şimdi yine 4 tane zincir. 4. Bakın dikkat etseniz zincirleri çekerken çok zorlanıyorum. Çünkü hiç kaymıyor tığım. Evet. Şimdi ilk boşluğun içine battık. Yine 4 zincir. Bakın burada bu sefer ikinci boşluğum var. Bunun içine de battım. Hemen buraya da bir sık iğne yapıyorum. Şimdi geldik. Yine 4 zincir. Bu sefer tekrardan fıstığa geçiyorum. Köşedeyim çünkü. Fıstıkların üstüne hep fıstık demiştik. 2 3 4 2 zincir araya, tekrardan 1 2 3 4. Evet. Bu şekilde bakın şu işlemi şimdi diğer 3 kenarda da tamamlıyoruz. 4 zincir birinci boşluk, yani şuradan gösterirsem 4 zincir çekeceğim, bu boşluğa batacağım, 4 zincir çekeceğim, bu boşluğa batacağım, 4 zincir çekeceğim, tekrardan fıstık yapmaya başlayacağım. Bu örnek bitene kadar zincirler, ara zincirler hep 4'er tane, sadece fıstıkların arasındaki zincirler 2 tane. Hemen sıra başına kadar örüp geliyorum. Evet, bir üst sıraya çıktım. Bakın buradan yine bir üst sıraya çıktım. Fıstığı zaten üst sıraya çıkıp nasıl yapıldığını gösterdiğim için her sırada, o yüzden vakit kaybetmemek için bunu hazırladım, yaptım. Şimdi geldik araya. Artık buraya yelpazelerimizi kurmaya başlayacağız. 1 2 3 4 tane zincirimi çektim. İlk boşluğun, bakın buraya sık iğne ile bunu bağlıyorum. Şimdi sonrasında tel çektirdim galiba. Sonrasında şuraya, şu görmüş olduğunuz yere 9 tane trabzan yapıyorum. 1 ikili trabzan yapıyoruz. 2 girdim, ikisini çektim, kalan ikisini bir daha çektim, doladım, girdim, ikisini çektim, ikisini bir daha çektim, doladım, bakın, girdim, ikisini çektim, ikisini bir daha çektim.
Kaç tane oldu bir sayalım. 3, 6, 7 tane olmuş. 2 tane daha yapacağız. Sekizinciyi de yaptım. En son evet 9'uncuyu da yaptım. Şimdi bunu ne yapıyoruz? Buradaki boşluğa sık iğne ile birleştiriyoruz. Bakın bu şekilde araya yelpazemizi kurmuş olduk. Tekrar 4 tane zincir. İpimi doladım. Yine başlıyorum fıstığımı yapmaya. Bu arayı da hep bu şekilde devam edeceğiz. Dört kenarında da. Evet, orayı devam ettiririm ben. Ne yaptık? Tekrar hatırlayalım. Fıstığımızı yaptıktan sonra 4 zincir çekip ilk boşluğa sık iğne yapıyoruz. Sonrasında bu arayı 9 tane trabzanla dolduruyoruz. Sonra tekrar sık iğne ile buradaki boşluğa birleştiriyoruz. 4 tane daha zincir çekip fıstıklarımızı sırt yapmaya başlıyoruz. Unutmayın, fıstıkların arasında hep 2 tane zincir var. Bu şekilde şu diğer 3 kenarı da yapıp hemen geliyorum. Evet, şimdi geldim. Bakın, tamamlayıp geldim. Yine bir üst sıraya çıkıp fıstığımı hazırladım önceden. Burada şunu söyleyeyim. Böyle örneğe bakaraktan, yani şöyle göstereyim. Mesela bakaraktan çıkartmaya çalıştığınızda bu örneği açıkçası birazcık zorlanabilirsiniz. Çünkü hani öyle bir durum var ki mesela bu bunun devamı gibi görünüyor burada. Ama aslında bu yelpaze yapılırken burayı yapıyoruz. Yani bunun devamı bu. Yani o yüzden biraz bakarak çıkarmakta zorlanabilirsiniz. Şimdi bu sıraya geldiğimizde artık hem öreceğiz hem birleştirme yapacağız. Hem de bu şekilde motifleri nasıl birleştire gidiyoruz onu göstermiş olacağım size. Bakın, hali hazırda ben burada toplam 12 motif olacaktı. 11 tanesini hazırladım. 11 tanesini birbirine ekleye gidiyorsunuz. Yani son sırada ekliyorsunuz. Tabii ki de ilk motifi yapıyorsunuz. Onda hiçbir şey yok. Ondan sonraki kısımlarda motiflerde ekleyerek gitmeye başlıyorsunuz. Sürekli her yeni motif diğerine eklenerek gidiyor. Şimdi nasıl ekleyeceğiz onu göstereyim. Bakın, şu an ben bilerek 3 tarafının eklenişini göstereceğim size. Bu tarafını da ilk motifi nasıl yapacağınızı anlamış olacaksınız. Bakın şöyle göstereyim. Hiçbir şeysi yok. 4 zincir boşluğa battık. 4 zincir trabzanları sayıyorsunuz. 1, 2, üçüncüsüne basıyorsunuz. 4 zincir, bu sefer sondan üçüncüsüne batıyorsunuz. Yine 4 zincir boşluğa, 4 zincir fıstığa. Yani hep ne demiştim? Bu örnekte şu aralardaki zincirlerimiz hep dörtlü. O yüzden hiçbir sıkıntı yaşamadan ilk motifi bitirebilirsiniz. Eğer yine de zorlanırsanız açıklamalar bölümüne bırakacağım. Ben bu örnekten bir çapraz çanta çalışmıştım. Bunu nasıl daha fazla büyütebiliyorsunuz? Nasıl daha motif olarak, tek bir motif olarak çalışabiliyorsunuz? Onu da isterseniz oradan bakabilirsiniz. Şimdi başlayacağım birleştirmeye. Şimdi şuradan başlayalım. Şu taraftan. Hatta rahat görebilmeniz için araya bir şey mi koysam diye düşünüyorum şu anda. Şöyle örtünün devamını getirsem. Şu araya uzatsam nasıl olur acaba? Şimdi bakın, bu fıstıktan sonra, fıstığımızı yaptıktan sonra bir tane zincir çekiyorum. Şimdi geliyorum ekleyeceğim yere. Şu boşluğa ekleyeceğim ya. Bakın buraya şöyle üstten giriyorum. Bak, ip altta, tığımı üstten sokuyorum. Alttan ipimi çekiyorum. Buraya bu şekilde bir zincirimi çekmiş oluyorum. Sonra dönüyorum. Yine bir, iki zincir daha çekiyorum. Toplamda ne yapmış oldum? Yine zincir sayımı dörtlemiş oldum. Geliyorum hemen, bakın sıradaki boşluğum burasıydı. Buraya hemen sık iğnemi yapıyorum. Yaptım sık iğne. Sonrasında tekrar bir zincir çekiyorum.
Sıradaki boşluğa geliyorum. Bakın burada. Ne yaptım? Tığım üstte, ipim altta. Alttan ipimi geçiriyorum. Ve bu şekilde zincirin arasına bu örgüyü koymuş oluyorum. Tekrardan artık devam ediyorum. Bakın. 1 2 zincir çektim. Geldim buraya. Ne demiştim? 1 2 3. trabzanın üzerine giriyorum. Sık iğnemi yaptım. Tekrar bir zincir çektim. Geldim sıradaki boşluğa. Tığım üstten giriyor. Alttan ipimi çekiyorum. Bakın bu şekilde. Böyle zincirimi yapmış oldum. Tekrardan bakın devam ediyorum. 3 4. zincirimi de yaptım. Geldim buraya. Bu sefer sondan 3. 1 2 3. Girdim. Sık iğnemi yaptım. Tekrardan bir zincir çekiyorum. Geldim. Bakın sıradaki boşluğum burada. İp altta, tığ üstte. Girdim arasına. Bakın bu şekilde giriyorum. İpimi çekiyorum. Ve bu şekilde buraya bir zincir yapıyorum. Tekrardan devam ediyorum zincirime. 1 2 zincir daha çektim. Kayalım şöyle biraz daha. 2 zincir daha çektim. Geldim. Bakın yeni birleştirme noktama. Birleştirdim. Şimdi tekrardan bir zincir çekiyorum. Sıradaki boşluğum bu sefer burası. Girdim. Alttan şöyle zincirimi yaptım. Yine bir 2 zincir daha yaptım. Bakın toplamda 4 tane olmuş oldu. Şimdi artık fıstıklarımı yapmaya başlayabilirim. 1 2 3 4. Dördünü birden topladım. Sıkıştırdım. Araya yine 2 tane zincirimi çektim. Girdim aynı boşluğun içine. 2 3. Siz dilerseniz örgünün başından sonuna kadar fıstıklarınızı dörtlü değil üçlü de yapabilirsiniz. Evet, şimdi geldik, artık ne yapıyoruz? Anlaşıldı diye düşünüyorum. Biraz şu örtüyü artık çekeceğim. Şimdi bu kenarla birleştirmeye başlıyorum. Bir zincirimi çektim. Bakın fıstıktan sonraki ilk boşluk. Yine aynı şekilde tığımı üstten koydum. Bakın bu aşamayı hiç kesmeyeceğim. İyice hani birinde anlaşılmadıysa birinde anlaşılsın. Birinde görünmediyse diğerinde görülsün diye. Bakın ne yapıyorum? Tığımı üstten sokuyorum deliğin içine. İpimi alttan veriyorum. Çektim. Bakın burada hemen ikinci zincirimi bu şekilde çekmiş oluyorum. Sonrasında tekrardan devam ediyorum. 3 4. Böylece zincirimi dörtlemiş oldum. Yani şöyle bir görüntü elde ediyoruz. Bakın gayet düzgün bir şekilde birleştirmiş oluyoruz. Hemen sıradaki boşluğun içine geldim. Sık iğnemi yaptım. 1 2. Ay pardon, özür diliyorum. Bir zincirimi çektim, girdim. Hemen buradaki deliğin içine ikinci zincirimi yapıyorum. Sonrasında 3 4. Geldim. 1 2 3. trabzana sık iğnemi yaptım. Bir zincir çekiyorum sıradaki deliğe. Girdim. Alttan ipimi çektim. Zincirimi yaptım. 1 2 zincir daha çektim. Geldim. 1 2 3, sondan üçüncüye giriyorum. Tekrardan sık iğnemi yapıyorum. Yine bir zincirimi çektim. Geldim sıradaki deliğin içine giriyorum. Sonrasında yine bir iki tane daha zincirimi çekiyorum. Sıradaki boşluğun içine sık iğnemi yapıyorum. Tekrar bir zincir çekiyorum. Bakın son delikteyiz şu anda. Fıstıktan önceki son delik.
giriyorum. Evet, akşam çekimi olunca biraz görüntü. Evet, 2 tane daha zincirimi çektim. Artık fıstığımı yapabilirim. 1 2 3 4 çıkarttım. İkisini bir topladım. Araya 1 2 zincirimi çektim. Diğer fıstığımı yapıyorum şimdi. 2 3 4. Evet, topladım. Bir zincirimi çektim. Tekrar şimdi burayla birleşiyoruz. Bakın, fıstıktan sonraki ilk delik burası. Buraya giriyorum. İpimi alttan veriyorum. Zincirimi oluşturdum. Sonrasında devam ediyorum artık. Bakın, normal. 1 2 tane daha çektim. Geldim. Bu sefer buradaki ilk deliğe sık iğnemi yaptım. 1 zincirimi çektim. Sıradaki deliğe giriyorum. Buraya zincirimi yaptım. Sonra 1 2 1 2 üçüncüye bağladım. Sık iğnemi yaptım. Bir zincir çekiyorum. Yine sıradaki boşluğa girdim. Buraya zincirimi yaptım. Tekrardan 1 2 tane daha çektim. Sondan üçüncüye bağlıyorum bu sefer. Bağladım. Tekrar bir zincir çektim. Bakın, sıra sıra gidiyoruz. Kaldı 2 zincir. İkisini de yaptım. Sıradaki boşluğuma geldim. Bir zincir daha çektim. Sıradaki boşluğum. Şimdi kalan 2 zincirimi de çekiyorum. Geldim. Bakın, artık boşluk kalmadı. Fıstık kısmına geldim. 1 2 3 4. Dördünü birden topladım. Sıkıştırdım. Şimdi buraya 1 2 tane zincir çektik. Artık bakın, boş kısmı yapacağız. 2 3 4. Evet. Ne yapıyorum? Artık bağlayacağım bir yer yok. 4 zincirimi çekiyorum rahat rahat. Geldim birinci boşluğa. Yine 4 tane zincir. 1 2 3 4. Ne demiştik? 1 2 3. trabzan. Tekrar 1 2 3 4. Ne yapıyorum? Sondan üçüncü. 1 2 3. trabzanın tepesine geliyorum. Buraya sık iğnemi yapıyorum yine. 1 2 3 4. 4 tane yine zincirimi çektim. Geldim boşluğa. 1 2 3. Bakın, hep 4 zincir görüyorsunuz. 4 zincirimi çektim. Şimdi ne yapacağım? Buraya bunu bağlayacağım. Ancak burada şu detayı da göstermek istiyorum sizlere. Şimdi buraya bunu bağladıktan sonra artık şu taraftan göstereyim. Şu üçgen boşlukların arasına şu örneklerimizi koyacağız bir taraftan. Yani birleştirdikten sonra görüyorsunuz, şu aralara bunları yapacağız. Sonrasında şu ağız düz hattı oluşturmaya çalışacağız. Şimdi hep birlikte. Dilerseniz önce şunu buraya bir bağlayalım, bir birleştirelim.
Ancak burada artık diğeri gibi bağlamayacağım. İlmek kaydırma ile birleştireceğim burayı. İlmek kaydırma yapacağım zaman bir zincir eksik yapıyorum. Çünkü ilmek kaydırmam da benim neyim olmuş oluyor? Zincirim olmuş oluyor. Böylece 4 zincir yine yapılmış oluyor bu sayede. Ne yapacağım? Şimdi geleceğim, bir ilmek kaydırma daha yapacağım. Göbeğe, şuradaki boşluğa gelmiş oldum. Şimdi 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. İpimi tığıma doladım. Bakın yanındaki boşluğa hemen tekrardan 1, 2 seferde çektim. Bakın tığımda bırakıyorum. Doladım tekrar. Bu sefer buradaki fıstığın boşluğuna giriyorum. Tekrardan 1, 2, yine tığımda bıraktım. Doladım, girdim. Bakın bu sefer tek çıkartıyorum öncesini. 1, 2. Şimdi ne oldu? Tığımda 4 tane var. Hepsini birden topluyorum. Bakın bu şekilde burayı ne yapmış olduk? Birleştirmiş olduk. Yani şurayı düzlemiş oluyoruz. Ancak uzun oldu. Bunu ikili yapalım. 3 seferde değil 2 seferde çekelim. Zincirimiz. Evet. 2 tane olsun ilk zincirimiz. İkisini bir çıkarttım. Tığımda 2 tane. Geldim bu tarafa. İkisini bir çıkarttım. Tığımda kaldı. Yine geldim. İkisini bir çıkarttım. Dördünü birden topladım. Evet, şimdi oldu. Şimdi burada artık düzleyeceğiz. Buraları düzleyeceğiz. Burada 4 tane zincir çekiyorum. 3, 4. Nereye geldim? Birinci boşluğa geldim. Buraya bir tane sık iğnemi yapıyorum. Ancak buradan sonraki aralarda hep 3'er tane zincir çekeceğim. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Geliyorum sıradaki boşluğa. Çünkü yanı artık düzlememiz lazım. 4 tane olduğunda bombeler oluyor biliyorsunuz. 1, 2, 3 tane çektim. Hemen yanındakine sık iğnemi yapıyorum. 1, 2, 3 zincirimi çektim. Yanındakine 1, 2, 3 tane yaptım. Yanındakine. Şimdi burada bakın tekrardan üçgene geldik. Örneğimizi koyacağız buraya. Ne yapıyorum? 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. İpimi doladım. Geldim buraya boşluğa. İkisini çektim. Birini tığımda bıraktım. İpimi tekrar doladım. Yine boşluğa geldim. İkisini çektim. Yine tığımda bıraktım. Geldim bu sefer bu tarafa. İkisini çektim. Tığımda bıraktım. Geldim tekrar. İkisini çektim. Tığımda bıraktım. Şimdi tamamını bu şekilde ne yaptım? Topladım. Tekrardan 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum ve sıradaki boşluğa sık iğne ile birleştiriyorum. Bakın 4 tane zincir sadece bunun kenarlarında var. Aradakilerde 3 tane. Şurayı da son kez bir göstereyim. Ondan sonra tekrardan dolaşıp geleceğim. Son kez gösteriyorum. Şimdi burada 3 zincirdeyiz artık. Ortadakilere hep 3'er zincir. 1, 2, 3 tane. 1, 2, 3 tane. Çantamızın ağzı burası. Ağız kısmı. 1, 2, 3 tane. Evet. Bakın geldim şimdi yine örneği koyacağım kısma. O zaman ne yapıyorum? 4 tane çekiyorum. 2, 3, 4 taneyi çektim. Bir tane doladım. Ne yapıyorum? Fıstıkların arasındaki boşluğa girdim. İkisini çıkarttım. Bekliyorum. Girdim. İkisini çıkarttım. Bekliyorum. Bu sefer karşı fıstık.
İkisini çıkarttım, bekliyorum. Tekrar girdim. İkisini çıkarttım, bekliyorum. Şimdi hepsini birden topluyorum. 5'ini birden topladım. Toplayamadım. Bir yerden tel çıkarttı. Evet. Topladım. Başlıyorum. 1, 2, 3, 4. 4 zincirimi çekip sıradaki boşluktan devam ediyorum. Tekrar söylüyorum. Şunun kenarlarına 4 tane, aradakilere 3'er tane zincirle birleştiriyorum. Şimdi bu ağız kısmını düzleyelim. Gelelim. Ondan sonra buraya ağız kısmı için sık iğne yaparak devam edeceğiz. Ama bu kısmı tamamlayıp geldikten sonra ilk olarak şunu göstermek istiyorum size. Önce bir tabanla birleşimini yapacağız. Bakın toplam tabanda 6 tane motif var. Elimde hazırlamış olduğum tabanım var. Şimdi bu tabanı nasıl hazırladım? 28 artı 1, yani toplamda 29 zincir. 28 tane zincir, bir tane yükseklik için 29 zincirle başladım. Tam 13 sıra ördüm. Bakın tam 13 sıra ördüm ve köşeye geldim, bıraktım. Tam tamına birebir ölçüdür bu. Yani hesapladım. 156 tane olması gerekiyordu. 156 tane yaptım. Bu çok önemli. Eğer ki bir şeyleri değiştirmeye kalkarsanız o zaman taban da değişmesi lazım. Her şeyin değişmesi lazım. Çantanın formunu elbette değiştirebilirsiniz ama bu motiflerin birebir tabanıdır bu. Her şeyi hesaplıyorum. Bakın yine klasik düzgün örümlü bir dikdörtgen taban, git gel taban değil ve öyle bir şekilde ayarlıyoruz ki buradaki ilmek sayısını saydım. 156 tane, 156 tane ilmeği oturtabileceğim tam istediğim formatta tabanımı hazırladım. Pile yaptığımız için biliyorsunuz tabanımı birazcık enli yaptım. Hemen ölçüsünü de vereyim. Yine 3,5 milimle hazırladım tabanımı. 28 santime 14,5 santim. Ama tekrar söylüyorum, burada santim değil ilmek sayısı önemli. 156 tane ilmeğimiz olmak zorunda bu tabanda. Şimdi ben şu ağız kısmını tamamlayıp geliyorum. Ondan sonra onun üzerine sık iğneyi nasıl çıkacağız onu göstereceğim. Ve tabanla nasıl birleşiyoruz tekrardan onu göstereceğim. Hemen dolaşıp geliyorum. Evet, şimdi geldik en başa. Bakın bu sefer 4 zincir çekmedim. 3 zincir çekiyorum. Neden? Ne demiştik? Çünkü ilmek kaydırmada bir zincir yerine geliyor. Bakın tepesi burası. Görüyorsunuz, şöyle göstereyim. Şu tepeye geliyorum. Hemen bir tane ilmek kaydırma yapıyorum. Böylece bu arada dörtlenmiş oluyor. Şimdi artık normal sık iğne kısmına geçiyorum. Bakın buraya bir tane bu şekilde ilmek yaptım. Buradan sonra boşluğa geçiyorum. 4 tane sık iğne yapıyorum boşluğun içine. 4 zincir olan yerlere 4 sık iğne. 3 zincir olan yerlere ise 3 tane sık iğne yapacağım. Şu tepelere yine her zamanki gibi normal tepesine, sık iğnenin tepesine yine birer tane sık iğnemi yapıyorum. Bir, iki, bakın burada 3 tane zincir var. 3 tane sık iğnemi yaptım. Hemen buradaki sık iğnemin üzerine yine sık iğnemi yaptım. Devam ediyorum. 3 zincir var. O zaman 3 sık iğne. 1, gerçekten tığım çok zorluyor beni. Diyeceksiniz ki niye başka tığla yapmıyorsunuz? O tığımı arkadaşıma vermiştim. Diğer 3,5'umu. Elimdeki tek 3,5 milim bu olduğu için mecburen bununla devam ediyorum.
Mantık anlaşıldı diye düşünüyorum. Sadece şurayı da göstereceğim. Şu köşe kısmına geleyim. Orayı da göstereceğim. Evet, sık iğnenin üstüne de yaptım bir tane. Bakın geldik dörtlü kısma. O zaman buraya 4 zincir varsa ne yapıyoruz dedik? 4 tane sık iğne yapıyoruz. Evet, bakın 4 taneyi yaptım. Hemen bunun üstüne de bir tane yapıyorum. Beşinciye. Üstüne de bir tane yaptım. Şimdi geliyorum hemen yanına, boşluğa tekrardan 4 tane ile devam ediyorum. Evet, bu şekilde. Tekrar söylüyorum. Tepelere birer tane aynen yapıyoruz. 4 zincirin olduğu yere 4 tane, 3 zincirin olduğu yere 3 tane şeklinde bu şekilde tüm sırayı sık iğne ile dolaşıp geleceğim. Ondan sonra üstte ağız kısmında ihtiyacım olduğu kadarıyla da sık iğne ile devam edeceğim. Evet, hemen bitirip geliyorum. Evet, geldim sıra sonuna. İpimi uzattım. Bakın ilk sık iğnem burada. İlk sık iğneme şöyle yerini açıyorum. Arkadan giriyorum. İlmeğimi arkaya çektim. Uzantısı bakın burada o ipin. Uzantısından geçip bunu da buradan takıyorum. Sıkıştıralım şöyle güzelce. Sonrasında geçiriyorum ve ilmeğimi çıkartıyorum. Hemen yanındakinden devam ediyorum sık iğnelerimi yapmaya. Bu şekilde istediğim yüksekliğe gelene kadar sık iğnelerimi yapmaya devam edeceğim. Burası yan tarafımız olmuş olacak. Evet, şimdi dilerseniz öncelikle bir de şunu göstereyim. Biliyorsunuz ortalarda da şöyle dörtlü kare boşluklarımız oluşuyor. Hemen göstereyim. Bakın şu şekilde dördü birleştiğinde kare boşluğumuz oluşuyor. Aslında şuradaki yaptığımız mantıkla aynısını yapacağız. Hemen dilerseniz bunu da nasıl birleştiriyoruz onu da göstereyim. Daha sonra taban birleştirmeye geçebiliriz. Şöyle net gözüksün diye altına bir bez koydum tekrardan. Şimdi başlıyorum. Bakın bir tanesinden giriyorum. İpimi alttan çekiyorum. O ipi sonra gizleyeceğim. Buraya şöyle 2 tane zincir çekiyorum. İpimi doluyorum. Yanına tekrar giriyorum. Yine şöyle bakın ikisini çıkarttım. Bu tığımda. Aldım. Bir daha geçirdim. Şimdi dönüyorum. Bu sefer bu boşluktayım. Geldim. İkisini çıkarttım. Tığımda bıraktım. Bir daha doladım. İkisini çıkarttım. Bakın. Tığımda bıraktım. Yine dönüyorum. Bir daha doladım. Geldim bu sefer bu boşluğa. İkisini çıkarttım. Doladım. İkisini çıkarttım. Bakın tığımın üstünde. Bu sefer dönüyorum. Son yere. Bakın son kenar burası. Tekrar ipimi doladım. Geliyorum. Sonuncusunu biraz tutması zor oluyor. Girdim. İkisini bir daha doladım. Bir daha girdim. Tekrardan ikisini çıkarttım. Bakın bir sürü tığımın üstünde. Şimdi alıyorum. Hepsini birden çıkartıyorum. İpimi burada kesiyorum. Şöyle ipimi kestim. İpimi burada çıkarttım.
Şimdi ipimi burada neden çıkartıyorum? Çünkü buradan sonrasını artık iğnemle devam edeceğim. Hemen iğnemi alıyorum. Tığıma iğnemi aldım, ipimi taktım. Şu ipi alabiliriz artık buradan. Bakın şimdi şöyle göstereyim. Görüyorsunuz, bir dörtlü oluşturduk burada. Şöyle ikisi burada, ikisi burada, ikisi burada, ikisi burada. Şimdi şu başladığı yerden itibaren aynı şekilde şöyle döndürüyorum. Yani burayı bir yuvarlığa dönüştürüyorum. Bu sayede. Şöyle ilmeklerin içinden geçerek güzelce bakın dönüyorum, iyice ipimi iyice burada ne yaptım? Sıkıştırdım. Bu şekilde tek bir hamleyle bakın dördünü bir araya getirip bağlamış olduk. Şimdi buradan sonra artık bunu şöyle arasından bakın şuradan aşağıya indiriyorum. Sonra şu kalabalık yerin içine kocaman fıstıkların arasına hapsediyorum ipimi. Evet. Bunu burada kesebilirim. Şimdi bir tane de başlangıç ipimiz vardı hatırlarsanız. İlk başta başladığımız zincirin ipi. Bunu da aynı şekilde burada arkada gizleyeceğim, çevirip. Biliyorsunuz ben en son bir örnek yaptığım için benim burada bir tane daha var. Aynı buraya yaptığımdan bir tane daha ben buraya yapacağım. Sonrasında artık sonunda tabanı birleştirmeye başlayacağız. Her ne kadar bu şekilde belli olmasa da videonun en başında Allah'tan normal halini görmüş oluyorsunuz. Gerçekten yapınca çok güzel oluyor ama bu şekilde çantanın altında hep fileli bir şekilde olduğu için kameranın altında birazcık karmaşık görünebiliyor. Çok kolay üreyen, çok kolay bir örnek, çok da zevkli bir örnek ve birleştire birleştire gittiğiniz için de çok zevkli geliyor. Yani son sıraları zaten birleştirmeyle geçiyor. O açıdan da keyifli, örmesi keyifli. Normalde bu büyüklükte, bu kocamanlıkta bir çantayı kolay kolay üretemezsiniz. Yani çok uzun sürede yapmanız gerekir. Ama bakın 12 tane motifle bu işi hemen hallediyorsunuz. Bakın ölçüyü veriyorum. 40,5 şöyle 28, yani 40 desek 40'a 28'lik büyük bir ebat elde etmiş oluyorsunuz bu şekilde. Hemen şu boşluğu da yapıyorum ve artık taban birleştirmeye geçiyoruz. Evet, köşede bırakmıştım. Hemen ilmeğimi tamamlıyorum. Biliyorsunuz her zamanki gibi iğneyle. 2 tane yaptım en son köşeye. Bir yanındakine giriyorum. Ve aynı ipin çıktığı noktadan tekrardan aşağıya ipimi çekiyorum. Bu şekilde üçüncüyü de yapmış oluyorum. Hemen yataydan sık iğnelerimin arasından şöyle iğnemi geçirdim ve evet, ipimi içeriye bu şekilde gizlemiş oldum. Artık buradan ipimi kesebilirim. Şimdi tabanımızı öncesinde mutlaka ütülüyoruz. Birleştirmeye geçmeden önce. Şöyle tersinden güzelce bir ütüyü bastık. Şimdi geldik artık ekleme kısmına. Tabii ki de bu parçayı da aynı şekilde ütüledim. Birleştirirken neye dikkat ediyoruz? Şimdi ilk olarak çantamızın bir orta noktasını, yani bir kenarın orta noktasını bulmamız gerekiyor. Biraz yükselelim şimdi. Detaylar burada önemli. Tam tamına oturtmamız için. Çünkü çantamızın şu görmüş olduğunuz şuradaki örneği nereye gelecek? Tam olarak, bu arada ek yerimizi de bir bulalım. O yana gelsin. Evet, şurası yan. Orta örneğimiz burası. Evet.
Şurası ortası. Şimdi öncelikle şu örneğin bir tam ortasını bulalım. Biliyorsunuz tam ortası şuradaki zincirin üstündeki sık iğne. Bakın şurada bir sık iğnemiz vardı hatırlarsanız. Bu sık iğnenin üzerine yaptığım sık iğne de bunun ortası olmuş oluyor. Hemen onun bakın dış lobundan, arka lobundan geçirdim. Aynı şekilde şimdi bunun tam ortasını bulmak istiyorum. Bakın şimdi köşeye bir tane ilmek tutturucu geçiriyorum. Orta noktayı nasıl buluyoruz? Bir tane de bu köşeye geçiriyorum. Köşe derken şu üçlülerin tam göbeği. Geçirdim. Şimdi başlıyorum bunun ortasını saymaya. Sayacağım önce bir. Evet, şu iki köşenin arasında toplam 50 tane zincir var, ilmek var. 50'nin ortası yok biliyorsunuz. Yani 25 bu taraf, 25 bu taraf. Artık burada ne yapacağız? Şöyle 25'in bir tanesini seçeceğiz. Bakın şu şekilde burayı birleştirdim. Şunu çıkarttım. Yani buradan başladığımda 26.'ya takmış oldum. Şimdi artık bu noktadan sonra beni bir sayım birebir olduğu için bakın. Bu ne zaman? Birebir. Eğer saydınız burasıyla burası birebir aynıysa artık işaretleyicilerle tutturmanıza gerek yok. Çünkü zaten birebir şekilde ilerleyecek. Yani şunları artık ne yapabiliriz? Çıkartabiliriz. Burada mantık ilmek ilmeğe birleştirildiği için o yüzden herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz. Yani dilediğimiz gibi birleştirme yapabiliriz burada. Şimdi alıyorum ipimi, ilmek kaydırma yapacağım. İpimi aldım, tığımı da aldım. Şimdi hemen şu yanındakinden başlayalım. Bakın tabanın dış lobu, bakın dışı, bunun da aynı şekilde örgünün de dışı. Yani birer ilmeklerin birer lobunu bırakıyorum. İpimi alttan çekiyorum ve buradan ipimi çıkartıyorum. Çıkarttım. Hemen yanındakine tekrar aynı işlemi yapıyorum. Bakın girdim, yanına girdim, çıkarttım ve ilmek kaydırmayla başladım. Şimdi diyeceksiniz ki neden buradan başladınız ortada? Sorun değil. Biliyorsunuz ilmek kaydırmayı biz mükemmel şekilde tamamlayabiliyoruz. Sayıda birebir olduğu için sıkıntı yok. Ama eğer ki ufak tefek düzeltmeler yapacaksanız, hani diyelim ki sayıda böyle 1-2 ilmek farklılıklar var falan, düzeltmeler yapacaksınız. O zaman o düzeltmelerinizi şu yanlara denk getirmeye çalışın. Yani orta kısımda düzeltme yapmamaya gayret gösterin. Bakın bu şekilde ilmek kaydırarak girdim bir tanesinden, girdim bir tanesinden. Atlama yapmıyoruz. Aynı yere bir daha batmıyoruz. Sırasıyla takip ediyoruz. İçinden geçirdim. Umarım net bir şekilde görülüyordur. Bakın buradan girdim. Aynı şekilde bir de buradan girdim. Alttan ipimi çekiyorum. İkisinin içinden geçiriyorum. Sonrasında buradaki ilmeğin içinden geçiriyorum. İlmek kaydırma. Girdim. Buradan da girdim. Alttan ipimi çektim. İlmek kaydırma. Bu şekilde pır etraf bütün tabanı dolaşacağım. Muhteşem bir direkt taban birleştirme yapmış oluyoruz bu şekilde. Hiç kötü bir görüntü olmayacak, çıkıntı olmayacak ama aynı zamanda da taban hattımızda böyle belli olacak. Güzel bir birleştirme yapmış oluyoruz. Bakın bu şekilde ilerleyeceğiz. Şöyle kıvrıldığında, yani taban oturduğunda şurada şöyle en alt sırada şöyle bir görüntü olmuş olacak. Dilerseniz ben sonuna kadar bu şekilde ilmek kaydırma yaparak tamamlayacağım. Hiçbir farklılık yok. Böyle dümdüz başladığımız yere kadar geleceğiz. Sonuncuyu yine iğne ile yapacağız. Evet, görüyorsunuz sonuncuyu da yaptım. Sayı doğru olduğu için bakın hiç işaretleyici koymama gerek kalmadan başlangıcı noktasını doğru hesapladım. Hemen sonrasında tam tamına bitti istediğim şekilde. Şimdi ne yapacağım? İpimi burada artık keseceğim.
Ne kadar bir pay bırakacağım? Şöyle bakalım. İğneye geçirebileceğim kadar şöyle bir pay bıraktım. Artık bunu çekiyorum. Ve buradan sonrasını iğnemi takıyorum. Hemen şöyle bakın şurada görüyorsunuz, ilk ilmeğe giriyorum ve sonrasında aynı yerden tekrardan arkaya geçiyorum. Bu ipleri şu yatayda sık iğnelerimin arasından gizleyeceğim. Bakın aynı şekilde şurada ipim bitti benim. Yeniden başladım buradan. Bunu da aynı yöntemle bakın şu yarım olan bunu almıyorum. Bir sonrakine geçiyorum. Şu tam V'ye giriyorum. Bakın şimdi burası anca tamamlanmış oldu. Tekrardan aynı delikten, yani ipin çıktığı yerden arkaya çekiyorum. Böylece bakın burayı da düzeltmiş oldum. Yine bunu da yataydaki sık iğnelerimin içinden güzelce gizleyeceğim. Yani o kadar güzel oldu ki bakın, taban kenarına böyle bir hat çekmişçesine çok güzel bir şekilde birebir montemizi ettik. Yani hiçbir şekilde bir sıkıntısı yok, potluğu yok. Tam tamına 156'ya 156 tam bir çalışma gerçekleştirmiş olduk. Şimdi artık ben ne yapacağım? Şu ağız kısmını, örnek kısmımız zaten bizim tam istediğimiz ölçüyü veriyor. Yine şöyle bir ölçüp göstereyim size. Bakın görüyorsunuz, yaklaşık zaten 28 santimlik bir boya sahip oldu. Buradan sonrasında hemen 3 tane, çok değil 3 tane sık iğne yapacağım ağız kısmına. Sonra torba çanta olacağı için deliğimizi yapacağız. Bir 3 sıra daha sık iğne ile çantamızı tamamlayacağız. Ve işte sap detayı, yine büzgü detayı, püskül detayıyla devam edecek. O aşamalara gelmeden şu önce sık iğne kısmını tamamlayıp geliyorum. Evet, geldim şimdi birleşim yerine. Uzattım ipimi. Bakın bu yukarı çıktığım değil, ilk sık iğnemin tepesinden yine arkadan girdim. İpimi geçiriyorum. Arkaya çekiyorum. Çektim. Yine ipimin uzantısından giriyorum. İlmeği de takıyorum. Şimdi yukarı doğru bu sefer 1 2 tane çıktım. Hemen yanındaki sık iğnenin tepesine bir tane çakma sık iğne yapıyorum. Ya da çakma trabzan. 1 2 boşluk bırakıyorum. İpimi doladım. 1 2 boşluk bırakıyorum. Hemen yanındakine yine çakma trabzanımı yaptım. Bir daha yanındakine girdim. Yine çakma trabzan. Çakma trabzan yapmamın sebebi, deliklerimin boyunun çok yüksek olmasını istemiyorum. O yüzden çakma trabzan yapıyorum. 1 2 tane zincir çektim. İpimi doladım. 1 2 tane boşluk bıraktım. Yine çakma trabzanımı yaptım. Çakma trabzanımı yaptım. Hep bu şekilde. 2 zincir, 2 çakma trabzan, 2 zincir, 2 çakma trabzan şeklinde ilerleyeceğiz bu sırada. Sonrasında üst sıraya çıktığımızda tekrardan sık iğne ile devam edeceğiz. Yine 3 sıra sık iğnemizi yapacağız. 3 sıra sık iğneden sonra ağız kısmını ters sık iğne ile bitireceğiz. İlmek kaydırmamızı yapacağız. Bir sıra altına. Ondan sonra artık diğer detaylara geçeceğiz. Son kez gösteriyorum. 2 boşluk bıraktım. Girdim. Üçünü birden
çıkartıyorum. Bunun adı çakma trabzan. Bir daha doladım. Yanındakine girdim. Üçünü birden çıkarttım. Bu şekilde sıra sonuna kadar gelip 3 sırada üzerine tekrardan sık iğne öreceğim ve ondan sonra ağız kısmında yeniden devam edeceğiz. Evet, geldik şimdi ağız kısmımıza. Şimdi bu aşamaya geldiğimizde hemen bakın görüyorsunuz astarımız dikildi. Şöyle hem size de göstermek istedim. Bakın bu şekilde makineyle diktiğim için astarı ağız kısmını yapmadan hemen halletmek istedim. Şöyle göstereyim. Dak kumaşla yine çalıştık. Normal hasır renginde direkt kumaşımız. Şimdi artık ağız kısmını tamamlayabiliriz. Ağız kısmına şöyle çevireyim. Bakın burada sonuna geldik. Şimdi buradan sonra birleştirmemi yapacağım ve ters sık iğne yöntemine geçeceğim. Yine her zamanki gibi sık iğnenin tepesinden giriyorum. İlmeğimi arkaya çekiyorum. Aynı ilmeğin uzantısından girip tekrardan arkada ilmeğimi takıyorum. Şöyle ilmeğimi çıkarttım. Bir tane sıkıştırdım. Ve şimdi geriye doğru gidiyorum. Bakın uzattım. Bir tane atladım. Şimdi burada şuna dikkat etmenizi istiyorum. Bakın tığımın başına bakın. Size dönük. Şimdi bunu aldım, çevirdim, girdim. Arkadan bakın ipimi çektim. İkisini bir yan yana getirdim. İçinden çıkarttım. Yapmış oldum. Tekrar uzattım. Şimdi bir tane atlıyorum. Bakın yanındakine girdim, çıkarttım. İçinden geçirdim. Uzattım. Bir boşluk bıraktım. Bakın burada. Şurada bir boşluk bıraktım. Hemen yanındakine girdim. Çıkarttım. Bu şekilde çantanın ağzını komple bu yöntemle dolaşacağım. Ondan sonra bir sırada bir ilmek kaydırma yapacağım. Hiç ipi koparmadan bir alt sıraya geçip ilmek kaydırmamıza başlayacağız. Göstereceğim onu da. Hemen sırayı dolanıp geliyorum. Evet, geldik şimdi sıranın başına. Ne yapıyorum? Şu ilk yapmış olduğum başlangıçtaki boşluktan giriyorum. Bu ipimi altta bakın geçirdim. Buradan çekiyorum. Böylece hem onu arkaya kıvırmış oldum, hem de ipimi istediğim yere getirmiş oldum. Ne yapıyorum? Şimdi her boşluğun içine bir tane ilmek kaydırma yapıyorum. Her bir sık iğne boşluğuna bakın bu şekilde şöyle ağız kısmında bir ilmek kaydırma görüntüsü yapmış oluyorum. Yani bu kadar güzel ışığa bu görüntüyü bugün neden halledemedim hiç anlamış değilim. Evet, bu şekilde bakın giriyorum, ipimi çekiyorum alttan, sonrasında bu şekilde ilmek kaydırmayla şu ağızdaki şu hat görüntüsünü elde edeceğiz. Tabii bu zorunlu değil. Yapmak isterseniz yapabilirsiniz. Yapmak istemezseniz yapmazsınız. Size kalmış. Ben bu şekilde bir sıra dolanıp hemen geliyorum. Evet, şimdi geldik sıranın sonuna. Şöyle ipimi artık kesiyorum. Tığımdan çıkartıyorum. Bakın burada bir tane ilmeğim kaldı. Onu bırakıyorum. Hemen burada iğneme takacağım. Şöyle söyleyeyim. Sap, püskül ve büzme takımı için gerekli linki, hem yapımı hem takımı her aşamasını gösterdiğim yine başka bir torba çantamın videosunu açıklamalar bölümüne ekleyeceğim. Lütfen onun
ilgili kısmına gelin. Ben zaten orada belirtirim kaçıncı dakikadan itibaren olduğunu. O kısmını oradan tamamlamanızı isteyeceğim. Çünkü sürekli biliyorsunuz bir sürü torba çanta çalışıyorum. Her seferinde aynı şeylerin videosunu çekmek gerçekten hayli zor oluyor. Bu konuda affınıza sığınıyorum. Şimdi burada çantamızı tamamladık. Komple astar için videosunu koyacağım. Astar şöyle söyleyeyim. Videosunu açıklamalar bölümünde tıkladığınızda astarlama videosunu o videonun içinde bulabilirsiniz. Sonrasında yine taban yapımı videosunu koyacağım. Tüm detayları böyle burada videoda göstermediğim tüm detayları orada bulabilirsiniz. Ben bunu penseyle çekeceğim. Daha sonra çekemedim şu anda. Yanımda yokmuş pense. Bu şekilde ipimizi de burada gizlemiş olduk. Bakın çantamız şu anda tamamıyla hazır. Şöyle tepeden bir bütününü görmeye çalışalım. Evet, her ne kadar hepsini göremesek de gerçekten büyük bir çanta. En boy ölçülerini hemen bu aşamadayken vermek istiyorum. Bakın gerçekten şahane bir çanta oldu. Büzüldüğünde inanamayacaksınız. Fotoğraflarını mutlaka görmelisiniz. Instagram sayfamda bütün detaylarını fotoğraflarla veriyorum. Biliyorsunuz fotoğraflarda renkler daha gerçek çıkıyor. Videoda renkler daha farklı. Yani mesela bu craft rengi normalde daha canlı, daha koyu. Ama burada daha soluk görünüyor renkler. O yüzden Instagram'dan mutlaka çantaların bitmiş halini görebilirsiniz. Eğer fotoğraflamış olursam videonun sonuna yine fotoğraflarını da eklerim. Hemen en boy ölçüsüne bakalım. Evet, şöyle eni görüyorsunuz 40 santim. Boyu diğer torba çantalarıma göre bir tık büyük oldu. Bunun sebebi de örnek kısmının biraz uzun olması. Yani şöyle göstereyim. Burada daha rahat gösterebilirim. Şöyle bakın, koyduğumuzda bizim 2 tane örneğimiz 26 santime karşılık geliyor. Haliyle ağız kısmına bir de bunu eklediğimiz takdirde 5 santimde 31. Birazcık da bu filenin esnediğini düşünürseniz ortalama 32 santimlik bir çanta olmuş oldu. Ama bakar mısınız, o kadar güzel oldu ki inanamazsınız. Şimdi ben diğer aparatlarını hazırlıyorum. Siz de açıklamalar bölümündeki videodan mutlaka aparatları hazırlayın. Finalde tekrardan görüşmek üzere diyorum. Bitirip geliyorum. Evet, tüm malzemelerimi hazırladım. Bakın görüyorsunuz. Püsküllerim hazır. Büzgü aparatım hazır. Ve aynı şekilde çanta sapımı da hazırladım. Biliyorsunuz bu üçünün yapımını açıklamalar bölümüne koydum. Oradan bakarak yapabilirsiniz. Şimdi çantaya montajını hep birlikte yapacağız. Onu göstermek istiyorum. Biliyorsunuz çünkü bu her çantada değişiyor. Farklılaşıyor. Çünkü ağız kısmındaki delik sayısı değişiyor. O yüzden birlikte şimdi nasıl büzgüsünü takacağız, nasıl sapını takacağız onları anlatacağım detaylı bir şekilde. Şimdi öncelikle hemen bir ölçümüzü verelim. Yeniden. Şöyle ağız kısmı, bakın biraz toparlansın istediğim için 38'e kadar küçüldü. Hatta biraz daha yukarı gidersem 37 santim olduğunu görüyorsunuz. Daha sıkı ördüm. Ama alt tarafa geldiğinizde bakın alt tarafta 40 santimi olduğunu görüyorsunuz. Ağzı yayık olmasın diye yaptım bunu. Herhangi bir ama bakın büzülme vesaire yok. Gayet düzgün bir şekilde ağzı toparlanmış oldu. Gerçekten çok güzel bir model. Yani ben bunu torba çanta olarak yaptığım için böyle enli bir tabanla çalıştım. Ancak siz dilerseniz bunu daha yassı bir, yani hatta şu tabanın tam yarısı kadar bir tabanla çalıştığınızda, tabi ona göre boyunu da biraz daha uzun yaptığınızda bence böyle de çok güzel bir çanta oldu. Yani direkt bir kol çantası olarak da kullanabilirsiniz bu modeli. Şimdi dilerseniz önce hemen pile işlemine başlayalım. Pilesini verelim ve ona göre de büzgüsünü takalım. Şimdi pileyi nasıl veriyorum? Bakın görüyorsunuz.
Şimdi çantanın orta kısmında olmasını istediğim bir yer var. Tabii bunu yapmadan önce hemen mutlaka işaretleyicilerimi takıyorum. Şöyle biraz işaretleyici çıkartayım. Ne yapıyorum? İlk olarak çantamızın en önemli noktası yan ortasını belirlemek. Şöyle yan ortalarına birer tane ilmek tutturucu takacağım. Tabii olmak zorunda değil. Varsa ataç kullanabilirsiniz. İp bağlayabilirsiniz. Hiç fark etmez. Önemli olan yerimiz belli olsun. Neyle yaptığınızın bir önemi yok. Şöyle işaretleyicilerimi taktım. Sonrasında çantayı bir de böylemesine katlıyorum. Tabii ben astarlamasını yaptığım için öncesinde bakın bu şekilde zaten dikiş ortaları bana yeri belli ediyor. Yani oradan bulabiliyorum. Ama siz astarlamayı sonra yapacaksanız bu yöntemle ortalarını bulabilirsiniz. Hemen şöyle bakın işaretliyorum burayı da. Bu şekilde. Arkaya gerek yok. Arkada zaten simetri gideceğiz. Arka için ihtiyacım yok. Şimdi ne yapıyorum? Ortadaki şu alanın önde olmasını istediğim için şuradan bir pile yapıyorum. Bakın şu şekilde. Şöyle bir pile oluşturdum buraya. Tabi aynısını ne yapacağım? Simetriğini bu tarafta da bu şekilde oluşturacağım daha sonra. Ama ben biliyorsunuz ilk önce hep tek tarafı çalışıyorum. Tek tarafı yaptıktan sonra artık diğer taraf aynısı olduğu için delikleri sayaraktan ilerliyorum. Şimdi ne yapacağız burada? Bakın şuna da dikkat etmenizi istiyorum aynı zamanda. Burası benim orta noktamsa büzgülerinin birinin buradan çıkmasını istiyorum. O sebepten büzgünün buradan çıkabilmesi için de tığımı buradan takıyorum. Tığımı taktım. Geçirdim. Bakın şu şekilde arkaya gittim. Görüyorsunuz pilemi bu şekilde oluşturmuş oldum. Aynı işlemi arkası için de yapıyorum. Bakın buranın aynısı olacağı için burada arada bir boşluk bıraktıysam burada da arada bir boşluk bırakıyorum. Şöyle görün. Bakın arada bir boşluk bırakıyorum. Burada 1, 2, 3 boşluk bıraktıysam bu tarafta da 3 boşluk bırakıyorum ve bu şekilde karşıdan çıkıyorum. Böylece pileyi yapmış oldum. Bakın şöyle göstereyim. Tabi dilerseniz bu pile çok geldi. Bana birazcık şöyle bir tane açalım. Kenarı da çok böyle olduğu zaman hoşuma gitmiyor. Şöyle. Evet şu daha iyi bir pile olmuş oldu. Bakın görüyorsunuz bu şekilde pileyi hazırladım. Şimdi hemen sayıyı söyleyeceğim size, canınızı sıkmayın göremeyenler için de. Şimdi burada tığımı arkada taktığım noktadan şimdi geriye doğru geleceğim burada. Nasıl yapıyorum bunu? Şöyle bir saniye çıktı, tekrar takayım. Şöyle tığımın ucundan başlıyorum. İpin bir ucunu alıyorum. Hemen başlıyorum geçirmeye. 2 tane olacaktı boşluk, geçirdim. Sonra bir boşluk olacaktı, geçirdim. Öne geçtim. Bakın bunu çıkarabilirim artık çünkü sayı belli. Burada bir boşluk olacak. Burada 2 boşluk olacak. Böylece bir tarafı halletmiş oldum. Şimdi aynı işlemi diğer taraf için de yapacağım. Simetriğini. Bakın arkada bu tarafta bu görüntü varsa bu tarafta da aynı görüntünün olması gerekiyor. Yani burada 3 boşluk varsa bakın burada da 3 boşluk olacak. Sonrasında burada bir tane boş, bakın atlamışım. Burada da bir tane, yani şuradan çıktım, burada da bir tane atlamış olacağım, gireceğim. Burada 2 boşluk bırakmam gerekiyorsa 2 boşluk bırakacağım. Bakın şuradan girmem yeterli oluyor. Aynısını, yani bir sağa ne yaptıysam sola da aynısını
yapmam gerekiyor. Bakın artık sayarak gitmem yeterli. Katlamama gerek yok. Bakın 2 2 sonra 1 1. Bakın ne oldu? Arkası birebir aynısı oldu, görüyorsunuz. Bu tarafta 3 boşluk var. Döndüm. Bu tarafta 3 boşluk var. Sonrasında çıkıyorum buradan. Bir boşluktan giriyorum. Sonra 2 boşluk bırakıyorum, çıkıyorum. Bakın görüyorsunuz. Tam tamına denk getirmiş olduk bu şekilde. Yani bunu şimdi ben bir büzeyim. Evet, görüyorsunuz. Bakın bu şekilde ağzını tam olarak hazırlamış oldum. Burada artık nelerimi takacağım? Bunun ağzına püsküllerimi takacağım. Dilerseniz hemen püskülleri nasıl takıyorduk? Boncuğumu hazırladım, püskülümü hazırladım ve nasıl takacağımı hemen gösteriyorum. Evet, ben şimdi bir tanesini taktım. Şimdi bunu da birlikte takacağız. Bu şu görmüş olduğunuz büzgüyü videodaki gibi aynısını yaptığınızda göreceksiniz ki bir tarafta şöyle bir ip kalıyor tekli. Diğer tarafta ise 3 ip kalıyor. Burada bakın 3 iple birlikte yaptım aynı işlemi. Burada ise tek ip var ya. Şimdi bunu arada yok edeceğim. İlmeklerimi geçirip de bağlama esnasında. Şimdi buraya yeni bir ip geçirmem gerekiyor. Bunun için şöyle bir ip alıyorum. Bu ipi iğneye takıyorum. Ve bakın şu şekilde bunun ucuna girip bu ipi buraya geçiriyorum. Yani ne oldu? Bakın buraya böyle bir ip eklemiş oldum. Şöyle bir ip eklemiş oldum uç kısmını. Şimdi buraya artık bu diğer ipi de geçiriyorum. Eşitleyeyim. Evet. Artık boncuk takacağım. Bir tane boncuğu aldım. Şöyle biraz daha. Burada penseden yardım isteyebilirsiniz. Bu boncuğun içi dar olabiliyor. Şimdi bakın ne yapacağım? Buradan bu ipi de geçireceğim. Bu boncuğun içinden şuradaki görmüş olduğunuz bu ipi de geçireceğim. Evet. Geçirdim. Bu şekilde 3 ipi burada bakın oluşturmuş oldum. Şimdi ne yapıyorum? İpimi tekrardan ikisini bir takıyorum. Bu sefer püskülüme geçireceğim. Evet, püskülümüz bakın hazır. Daha önceden ortasına ip bağlamıştım geçici olarak. Buradan geçiriyorum bunu. Şimdi şu ipi artık keselim. Şimdi buraya aynı şekilde bu ipi de geçireceğim. Sizin bu ipiniz eğer uzun olursa daha rahat edersiniz. O zaman üçünü bir geçirme şansınız olur. Şimdi bakın bu görmüş olduğunuz ipi bırakıyorum. Şimdi bunun üzerinden geçireceğim düğümü. Bunu bu şekilde buraya artık sabitlemiş olacağım. Şöyle güzelce bir sıktım. Şöyle bakın döndürüyorum ipi. Sonrasında yukarıya doğru bakın içinden geçiriyorum. Niye yukarı doğru? Çünkü yukarı çıkacağım. Bu çok önemli. Buna dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Eğer yukarı çıkacaksak düğümde ipimiz yukarı doğru gitmeli. Eğer aşağı ineceksek düğümde ipimiz aşağıya doğru girmeli. Evet, bu şekilde buraya bir düğüm atmış olduk. Şimdi tekrardan boncuğumun içinden yukarıya doğru iğnemi geçiriyorum.
ipimi de takıyorum. Şimdi bu sefer ipimizi boncuktan yukarı çekiyoruz. Bunu elinizle çekmeniz mümkün değil. Küçük bir boncuk çünkü. O yüzden mutlaka penseden yardım alın. Şimdi bu ipimizi artık burada keseceğiz, yok edeceğiz. Bunda herhangi bir işim kalmadı. Ama ben yine de şöyle, bakın bunu yukarıya çıkartmak istiyorum boncuğun içinden. Orada çözülüp kötü bir görüntü oluşturmasın. Evet. Şimdi bu sefer tekrar buraya bir düğüm atacağım. Boncuğun iki tarafını düğümlüyoruz. Bu sefer bakın aşağıya doğru indiriyorum ipimi. Çünkü boncuğun içinden geçeceğiz. Bakın bu düğümün içine de bu ipi ne yapmış oldum? Bir posta daha geçirmiş oldum. İyice sıkıyorum bu düğümü. İpleri de ayrı ayrı sıkıyorum. Bu ipimi artık küçük gibi burada kesiyoruz. Son kez artık boncuğun içinden iğnemi aşağıya doğru geçiriyorum. Bakın bu şekilde geçirdim. Son kez aşağıya doğru çektim. Artık sıfırdan buradan bu iplerimi kesiyorum. Böylece bu püskülüm de hazırlanmış oldu. Şimdi ne yapacağız? Bir de biliyorsunuz bu şekilde bir büzgüleri sıkıştırmak için bir aparat hazırlıyorduk. Ben bunu 3 milimle ördüm. Tam 12 sıra ördüm. 6 tane sık iğne. 6 sık iğne git gel git gel yaparak bu şekilde 12 sıra ördüm. Bitirdim. Biraz ipimi uzun bırakıyorum. Ne için? Dikmek için. Başlangıç ipini de mutlaka bakın ilk sık iğnenin içine gizliyorum. Her zaman. Şimdi iğnemizi tekrar takalım. Şöyle büzgülerimizi bunun içine alacağız. Şu şekilde içe katlıyorum. Bunu da içe katlıyorum. Bunları karşılıklı olarak şimdi birleştireceğim. Hem karşılıklı birleştirmiş olacağım hem de bir arkaya sabitlemiş olacağım. Şimdi burada birinci bakın sık iğneden bu çıktı. Birinci sık iğneden girdim ve arkadan çıkacağım. Çıkacağım yeri de şöyle bir sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yani biliyorsunuz 12 taneydi. Tam orta noktadan çıkmak için geçtim. Bu yöntemle hem birbirine dikmiş oluyoruz hem arkaya sabitlemiş oluyoruz. Bakın aradan çıkıyorum. Normal boşluktan bir ipi çektim. Şimdi tekrardan bir gireceğim ki şu ağız kısmını iyice bir şurada sıkılaştırmış olayım. Evet. Şimdi bir sonraki sık iğnenin bakın sık iğnelerin arasında boşluklar var biliyorsunuz. Bir sonraki sık iğne boşluğundan giriyorum. Buradaki bu taraftaki ikinci sık iğneden çıkıyorum. Yine aynı şekilde ikinci sık iğneden giriyorum. Arkadan çıkıyorum. Bakın aynı girdiğim yerden tekrardan geri çıkıyorum. Hemen bir alttan tekrar girdim. Mantık hep aynı. Bakın aynı yerden arkada aynı yerden çıkıyorum. Bir sonraki sık iğne boşluğundan geri geliyorum. Bu şekilde hem birbirine bakın birleştirmiş oluyoruz hem arka ile olan bağlantısını sağlamış oluyoruz. Gerçekten son derece
kolay bir yöntem olmuş oluyor bu şekilde. Şimdi artık sonuncuyu yaptım ya. Yukarıda yaptığım sabitleme işleminin aynısını bu tarafa da yapıyorum. Şöyle ağız kısmını kapatma işlemini. Arada bir kontrol edin. Bakın sıkıntı yok. Bazen yanlışlıkla şuradan bir tel tutturup bu burada böyle kalıyor. Ona da dikkat edin yaparken. Öyle bir sıkıntı yaşanmasın. Şimdi burada hiçbir şekilde bakın düğüm atmıyorum. Sık iğnelerin arasından gidiyorum, karşıdan çıkıyorum. Evet, şu sonuncudan da geçelim. Sonrasında diğer tarafa dönüyorum. Bir turda şu karşı taraftaki sık iğnelerin arasından giriyorum. Buradan da çektim. Artık ipimi kesiyorum. Bakın bu yöntemle son derece düzgün, sıkı, yani bağlamasa bile çok rahat bir şekilde durabiliyor bu yöntemle yaptığınızda. Şöyle göstereyim dilerseniz. Bakın tek hareketle çektik. Sıkıştırdım. Böylelikle ne oldu? Bağlamasak bile, hani böyle çok özenli bir bağlama yapmasak bile çözülme yaşanmayacak bu yöntemle. Evet, bakın yine şahane bir sap hazırladık. Bu büzgüyü ben son zamanlarda artık hep bunu kullanıyorum. Eski videolarımı izleyenler de o çantalarda bunu kullanabilirler. Hem silindirik, yani yuvarlak hatlı oluyor, hem de normal şeye göre daha sağlam. Yani sadece çünkü çift zincir yönteminde daha ince oluyor. Bu şekilde bir tur ilmek kaydırmayla da bunu ne yapmış oluyoruz? Zenginleştirmiş, daha bir sağlam bir hale getirmiş oluyoruz. Şimdi şöyle ağız kısmını bu şekilde hallettik. Artık ne yapıyorum? Saplarını dikeceğim. Sapının dikilişini göstereceğim. Bir tarafta hani anlatacağım size. Siz kendiniz zaten dikebilirsiniz bunu. Bunda bir sıkıntı yok. Şöyle ağzını açalım. Tam yan ortaya getiriyorum şimdi bakın sapımı. Yan ortaya getirdiğimde de şunu yapıyorum. Önce şuradaki birinci sık iğne sırasını, bunu en alt sırasını birleştiriyorum. Bakın şuradaki, şu büzgüden sonraki ilk sıradan bahsediyorum. İkinci sık iğne sırasında bunun ikinci sırası. Üçüncü sık iğne sırasında yine aynı şekilde dikiyorum. Yani iyice 3 sıra halinde dikiyorum ki, çünkü tek sıraya yükü bindirirseniz sapta zamanla daha sonra buradaki örgüleri yıpratır, kopma vesaire yaşanabilir. O yüzden yükü ne yapıyorum? 3 sıraya paylaştırmış oluyorum. Aynı işlemi bu tarafta da yapıyorum. Normal klasik dikiş yapıyoruz. Yani buradan girdim, bir sonraki sık iğneden arkaya. Buradan çıktım, bir sonraki sık iğneden arkaya. Üst sıraya geçiyorum. Böyle dikişlerini bitiriyorum. Dilerseniz ben sapını da hemen dikip geleyim. Artık çantamızı finalde tamamlanmış haliyle, son haliyle görüntüleyelim. Ve o haliyle artık dediğim gibi son haliyle her şey size kalmış durumda. Ben torbayı tercih ettim. Açık yapabilirsiniz, torba yapabilirsiniz. İstediğiniz her modelde kullanabilirsiniz. Tamamen sizin zevkinize kalmış diyorum. Ve finalde görüşmek üzere. Bitirip tamamlayıp geliyorum. İşleme yapmak isteyenler, bu çantayı ben tamamıyla hasır haliyle bırakmak istedim. Hiçbir yerine işleme koymuyorum. Yani her aşamasını aynı tonla yaptım. Siz dilerseniz farklı renkler kullanabilirsiniz. İşlemelerle bu çantayı zenginleştirebilirsiniz diyorum. Ve finalde görüşürüz. Ve finaldeyiz. Gerçekten her detayına, her özenine değecek kadar güzel, son derece kullanışlı bir çanta oldu. Çok beğendim, çok güzel oldu. Bakın içine dünya kadar ip doldurdum bu arada. Ne kadar içine eşya aldığını göstermek için sizlere şimdi içini açıp göstereceğim. Bakın formu yine tüm detaylarıyla şahane oldu. Hemen isterseniz şöyle bir içini de açıp bakalım. Bakar mısınız ya? Gerçekten yine doğaçlama çıktık. Bir motifle yola çıktık ve bence şahane bir çanta oldu.
Mutlaka bunun kol çantası düz formunu da yapacağım başka bir tabanla. Çünkü bu taban biliyorsunuz enli bir taban ve bunu ben tamamen torba çanta için çalıştım. Ama harika bir kol çantası olacağından da sonuna kadar eminim. Gerçekten muhteşem bir çanta oldu. Astar detayını şöyle gösteriyorum. Bakın yine dak kumaş çalıştım bu çantada. Görüyorsunuz makineyle dikildi. Hiçbir şekilde sökülme, kopma derdi olmayacak. İçini şöyle gösteriyorum. Bakar mısınız içine? Kaç tane rafya ip var bilmiyorum yani. 2, 4, 6 tane büyük rafya ip koymuşum içine. Son derece bakın şöyle kaldırayım. Hiçbir şekilde görüyorsunuz değil mi? Tabanda herhangi bir şekilde sarkma yok. Bunu göstermek için yaptım bunu. Dediğim olay bu. Tam bir astar çalışırsanız çantanıza hiçbir zaman için kopma yaşamayacaksınız. Pardon, sarkma yaşamayacaksınız. Bu çok önemli. Bunu sırf içini bu kadar ağır doldurmamın sebebi, yani bayağı ağır bir çanta oldu şu anda. Çünkü rafyalar sıkı sarım olduğu için oldukça ağır ve görüyorsunuz tabanda şöyle gösterebildiğim kadar bakın en ufak bir aşağıya sarkma yok. Bu çok önemli. Doğru tabanı çalıştığınızda ve dediğim gibi doğru astarlamayı yaptığınızda hiçbir zaman problem yaşamayacaksınız. Bayıldım. Her detayı çok güzel oldu. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Hala kanalıma abone olmadıysanız kanalıma abone olup bana destek olursanız çok çok mutlu olurum. Yorumlarınızı, beğenilerinizi bekliyorum. Bir başka çantada görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.